Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte dolar ve altına değineceğiz. Elinde doları ve altını olanların neler yapması gerektiğiyle ilgili bir video. Bu canlı yayınımız içerisinde sizlerle birlikte konuşacağız. Özellikle Elliot'la ilgili altın ve dolar üzerine yapmış olduğum son 2 gün içerisinde videolarım var. Bu videoları mutlaka seyredin sevgili dostlarım. Ve bu videoları seyrederken de çok dikkatli bir şekilde dinlemeye özen gösterin. Çünkü videoların altında bazı yorumlara denk geldim. Bu yorumlar da beni oldukça üzmüş durumda sevgili dostlarım. Şimdi dolar ve gram altın üzerine yapmış olduğumuz Elliot çalışması, ons altın üzerine yapmış olduğumuz en son Elliot çalışması videolarımızda bazı noktalara değindim. Bazı konuların anlaşılmamış olduğunu gördüğüm için canlı yayın içerisinde bu konulara sizlere açıklık getirmesi nedeniyle bir kez daha değineceğim ve basit bir şekilde bu konuyu sizlere anlatmaya çalışacağım sevgili dostlarım. Evet, dolarla başlayalım. Çünkü bazı arkadaşlar ne kadar boş yorum yapıyorsun şeklinde gerçekten üzücü yorumlarda bulunmuşlar. Dolar buraya nasıl düşecek? Altın bu kadar düşer mi şeklinde yorumlara e, başlamışlar ve bulunmuşlar. Gerçekten üzücü yorumlar. Aslında videoyu düzgün bir şekilde dolar ve altınla ilgili Elliot çalışması olan videoyu doğru bir şekilde bu arkadaşlarımız izleseler idi bu video içerisinde gerçekten çok ama çok önemli rakamlar vardı ve dönüş rakamlarının da olduğu bir video içerisindeki ne kadar noktasal dönüşlerin yakalandığını görebileceklerdi. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Vaktinizi de fazla almak istemiyorum çünkü. Hemen dolar kuruyla birlikte başlayalım. Bakın sevgili dostlarım, dolar kuruyla ilgili bir düşüşün olabilmesi için, yani Elliot'a göre bir düşüşün olabilmesi için öncelikle şurası 1, şurası 2, bizlerin Elliot teorisine göre şu üçüncü dalga boyutumuz, şuradaki de dördüncü dalga boyutumuz ve şu an biz ne dedik? Beşinci yükseliş dalgası içerisinde bir Elliot dolar TL kurunda izliyoruz. Bakın özellikle üstüne basa basa söylüyorum, çok dikkatli bir şekilde dinlemeniz gereken bir video olduğunu da düşünüyorum. Dolar kurunda bu beşinci dalga yükselişi hala daha devam ediyor sevgili dostlarım. Yani buradaki yükseliş henüz bitmiş değil. Burada tekrardan düşüşün başlayabilmesi için dolar kurunda, yani beşinci dalga yükselişinin bitti diyebilmemiz, A, B ve C dalgası düşüşlerinin yaşanabilmesi için en önemli kritik seviye ne dedik arkadaşlar? Bizler için 2 ile 4'ün, bakın şurada 2 ve dördüncü dalgaların geçtiği yükselen trend çizgisinin aşağı yönlü kırılması. Bunun kırılması durumunda bizler dolar TL kurunda artık Elliot'a göre sevgili dostlarım artık bir düzeltme süreci içerisinde olduğumuzu anlayacağız. Bu çok açık ve net bir şekilde bunu video içerisinde anlattım ve tekrardan bu videoyu sardırmadan, bazı noktalarını atlamadan dinlerseniz bu videoların altında aşırı şekilde yanlış yorumlarda bulunan arkadaşlarımız için bunu söylüyorum. Tabii anlayanlar, izleyenler tabii videonun ne kadar net olduğunu izledikleri zaman görecekler. Yani buradaki düşüşün, beşinci dalga yükselişinde düşüşün tekrar başlayabilmesi için 2 ve 4 nolu kanalların geçtiği alan altında doların kapanışlar yapması şart. Biz o zaman beşinci dalganın bittiğini ve dolarda bir düzeltme sürecinin başladığını anlayabiliriz şeklinde videomuz vardı. Zaten hareketli ortalamalar ve dolar kurunun yukarı yönlü kapatmalarıyla birlikte alt trend çizgimiz de devamlı değişiyor. Şimdi bizler için 16 lira 20 kuruş. Bakın şuradaki 16 lira 20 kuruş seviyesi, özür dilerim, 18 lira 20 kuruş seviyesi artık bir stop bölgesi olarak takip edeceğimiz alan içerisine gelmiş durumda. Yani dolar TL kurunda bizler düzeltme sürecinin başlayabilmesi için ilk etapta artık bugün itibariyle 18 lira 20 kuruş seviyesi altında kapanışlar görmemiz şart ki dolar TL kurunda ABC düzeltmesi
başladı diyelim. Yani şu an itibariyle dolar kurunda henüz bir başlamış ABC düzeltmesi yok. Ee, Bu düzeltme süreci içerisine girilmedikçe, bakın bu düzeltme süreci içerisine girilmedikçe de dolarda artık bizler için arkadaşlar şuradaki alan da bir önemli alan idi. 18 lira 30 kuruş seviyesi üzerinde dolar tutunmasını gerçekleştirdi ve artık 18 lira 44 kuruş seviyesi bir destek konumuna gelmiş durumda. Yukarıda bu yükselişin devamı halinde üst trend çizgisinin geçtiği alan. Bakın şuradaki 19 lira 30 kuruş seviyesine doğru dolarda hala da yükseliş potansiyeli vardır. Çünkü bu yükseliş potansiyeli 3 ve bizler için 3 ve 5 nolu yükseliş kanalları. 1, 3 ve 5. Bu kanal üzeri şuradaki yukarıdaki trend çizgisinin geçtiği alan kadar bu 5. dalga yükselişinin devam etmesi hala da beklenir. Bu alttan geçen düşen trend çizgisinin aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe. Bizler düşüşler için artık zamanın geldiğini anlayabilmek için buradaki 18 lira 20 kuruşun kırıldığını görmemiz şart. Bu kırılımı görmediğimiz müddetçe yukarı yönlü doların yükselişi 19 lira 30 kuruş seviyesine kadar yukarı yönlü hala da devam eder. Evet, elinde dolar tutan arkadaşlarımızın için anlaşılmadık bir durum olmadığını zannediyorum sevgili dostlarım. Dolar da hala da 18-20 altına bir kapanış görülmedikçe Elliot'a göre henüz dolarda bir düşüşün başladığını söylemek yanlış olur. Elliot dolar videomuzu izlerseniz de zaten orada da net bir şekilde bunun bu şekilde olabileceğini anlattım. Anlamayan sevgili dostlarım varsa o videoyu tekrardan bir izlesin. Bakalım o video içerisinde neler demişiz. Bunu da net bir şekilde görsünler. Şimdi altın tarafına geçeceğim. Ons altın ve gram altınla ilgili. Orada da hemen anlaşılmayan konular var. Ons altın ve gram altına da hemen kısaca değinelim sevgili dostlarım. Evet. Ons altın ile yaptığımız Elliot sayımımız vardı. Bu Elliot sayımında da dedik ki bizler C düşüş dalgası içerisindeyiz. Ve C düşüş dalgasına göre ons altın 1600, bakın açın, video ortada. Daha dün yaptığımız video. Ons altında C düşüşü 1618 dolar seviyesine doğru gerçekleşebilir ve buradan yukarı yönlü artık düzeltme hareketinin başlayabileceği ile ilgili daha dün Elliot'la ilgili altın Elliot videosu yaptık. Buradan ne şekilde yukarı yönlü düşüşler, yükselişler olabilir şeklinde gene yanlış, videoyu dinlemeden, stop noktalarını dinlemeden yorumlar yapılmış. Bakın burada da dedik ki 1618 dolara kadar C dalgasının düşüşü gerçekleşebilir. Ve bugün itibariyle 1614 dolar seviyesine kadar bir ons altında düşüşü yaşadık. Yani dediğimiz gibi noktasal olarak bir C dalgası düşüşünü 1614 dolara kadar yakaladık ve buradan ons altında tekrardan 1660 dolara seviyesine kadar bir yükseliş hepiniz takip ettiniz. Şimdi burada bizim anlattığımızda herhangi bir eksiklik veya yanlışlık var mı sevgili dostlarım? O dünkü videoyu elinizi vicdanınıza koyaraktan tekrardan izlemenizi sizden rica ediyorum. Ve altındaki yorumları da mutlaka okumanızı sizden rica ediyorum. Ve şu anki bu yorumla karşılaştırmanızı da sizlerle birlikte sizlerden rica ediyorum sevgili dostlarım. Çünkü karalamak kolay. Bu teknik analizlerde bazı seviyeleri bulmak gerçekten zor. Bazen günlerimizi alan çalışmalara kadar varabilen bir Elliot sayımlarında bulunuyorum. Elliot'u yapmak kolay değil arkadaşlar. Bu YouTube içerisinde de sizler de izleyeceksiniz, göreceksiniz. Fazla YouTube yapabilen az sayıda teknik analizci vardır. Çünkü YouTube gerçekten bazı olayların anlaşılması bakımından iyi oluyor. Bazı kişilerin yaptığı videoları tekrardan seyretme olasılığı da bulduğunuz için kimin yalan, kimin doğru söylediğini de çok net bir şekilde bu videoları izleyerekten bulabiliyorsunuz.
Benim dediğim ortada. Ben ons altında C dalga düşüşünün 1618 dolara kadar olabileceğini ve buradan tekrardan yukarı yönlü bir yükselişin başlayabileceğini belirttim. Ve dediğim gibi de tam noktasal olarak 1618 dolar seviyesinden yukarı yönlü dönen bir ons altın sizlerle birlikte izledik. Evet, ons altınla ilgili de yaptığımız yorum noktasal olarak çalışmıştır. Bunu çekemeyenler de çatlasın diyoruz sevgili dostlarım. Evet. Şimdi hemen gram altın tarafına geçelim. Orada gram altın tarafında da anlaşılmayan bazı noktalar olmuş. Hemen gram altına bakalım. Evet, gram altın. Şimdi bakın sevgili dostlarım, gram altında ben ne dediğimi çok iyi biliyorum. Bakın, gram altında özellikle düşüş, bak şu seviye önemli bir seviye ve burada bir omuz, baş, omuz. Yani bu bir obo. Obalar nedir? Tepelerde görülen bir düşüş formasyonudur. Gram altınla ilgili düşüş olabilmesi için ise ne dedik arkadaşlar? Şuradan geçen, hani sert bir düşüş olması gereken yer bu obadaki boyun çizgisinin aşağı kırılması. Buradaki boyun çizgisinin geçtiği alanda 942 TL civarından geçen seviye. Bunu özellikle belirttim. Yani bu seviye sizler için bir stop noktası olarak belirlemeniz gereken önemli bir seviye şeklinde değerlendirmeli diye söylemiştim. Şimdi 942 kırılmadan gram altında bir düşüşün olacağını söylemek gerçekten ahmaklıktan öteye geçmez ve videoyu iyi dinlememek, çamur at, izi kalsın şeklinde ancak bir yoruma dönüşebilir. Yaptığımız videoda ortadadır. Mutlaka izlenilmesi gereken, piyasada bu tür analizleri pek de bulamayacağınız, ileriye dönük sizler için hangi seviyelerin kırılımıyla tekrardan gram altın miktarınızı çoğaltabileceğiniz için önemli bir video olduğundan dolayı elinde altın tutanlar ve dolar tutanların mutlaka izlemesi gereken, gene link içerisine de bunları koymaya çalışacağım. Bu linklerden de bu iki videoyu seyredebilirsiniz arkadaşlar. Önemli bir videodur. Çoğu yerde de bulamayacağınız arşivlik videolardır. Bana göre böyledir. Siz nasıl düşünürsünüz bilmem. Siz de kendinizle ilgili yorumlarınızı videonun altına yazarsanız da çok çok sevinirim sevgili dostlar. Evet, 942 önemli çünkü 942 seviyesi dedik ki, yani düşüşün olması için bu 942 seviyesinin aşağı yönlü kırılması şart. Eğer ki burada biz kırılım görür isek buradaki düşüş dalgası 800 TL'ye kadar gram altında aşağı yönlü gelebilir. Evet, bunu bu şekilde videomuzda anlattık. Peki şimdi bu yorumları yapan arkadaşlar, 942 seviyesinin kırılmasını sizler gördünüz mü? Böyle bir kırılım görmediğiniz takdirde bu videoya nasıl düşecek şeklinde bir yorum yapabiliyorsunuz. Bunu da sizi vicdanınızla birlikte düşünmeye davet ediyorum. Şimdi gelelim ikinci bir hususa. Bakın sevgili dostlarım, bu omuz baş omuzun şuradan bir tren çizgisi çektiğimiz zaman şuradaki iki mum hareketi çok önemli. Buna da değindik. Şuradan bir göstereyim ben size. Bakın şurada iki tane bir mum. Biri kırmızı, biri de yeşil ve tren çizgisinin altında kalmış iki mum. Dedik ki bu hafta altındaki kapanışlar çok önemli olacak. Çünkü buradaki kapanış bu hafta itibariyle de gram altın tarafında, bakın şu seviyenin altında, yani 1000 TL'nin altında olur ise bu gram altın tarafında aşağı yönlü hareketin yani satışların biraz daha hızlanması anlamı taşıyabilir. Çünkü trend çizgisinin altında 2 hafta üst üste kapanış olmuş olacak. Bakın gayet net bir şekilde gözüküyor. Gördüğünüz gibi trend çizgisinin altında. Fakat bu haftanın önemine o yüzden değindik. Bu hafta ne yapıp ne edip bu trend çizgisinin üstünde gram altının kapatması gerektiğini söyledik. Ve bugün itibariyle gene 980 TL'ler üzerine doğru gram altında bir yukarı yönlü hareket gördük. Fakat bu hareketin
net bir şekilde alım seviyesine dönüşebilmesi için, tekrardan kuvvetli bir seviye üzerine dönüşebilmesi için 1000 TL'nin üzerinde kapanışlar gram altında görmemiz şart sevgili dostlarım ki tekrardan yukarı yönlü yükselişimizi 1060, 1100 ve 1200 TL'lere doğru giden bir yükseliş şeklinde gram altında izleyebilelim. Eğer ki sizler de ben teknik analiz bakımından bu videoları anlatıyorum ve anlatırken de bir Elliott tekniğine dayanaraktan bu videodaki bazı olayları sizlere anlatmaya çalışıyorum. Çünkü teknik analizde önemli rakamlar vardır. Bu rakamlar mutlaka iyi izlenmeli ve takip edilmeli ve bu rakamların altında bir düşüş olmadığı sürece de panik olmaya zaten gerek olmadığını, yükselişlerin devam edebileceğini sizlere belirtiyorum. Burada gene iki tepe üzerinden aşağı yönlü bir, bakın şu şekilde bir seyir çizerseniz burada tekrardan bir üçgen oluşumu içerisinde bu hareketlerin devam edebileceği olasılığını da düşünmekte fayda var sevgili dostlarım. Fakat ne dedik? Gram altında özellikle bakın arkadaşlar 800 TL, 800 TL'ye kadar bir düşüş olabilir mi? Bunu da gene dünkü video içerisinde sizlere anlattım. Gram altında dedim ki bence bakın şu seviye, şuradaki EMA seviyesi çok önemli. Tamam, Elliott bir dalga teorisidir fakat bunu da taşlandırmak gerekli. Burada bir 942 bakın şu 950 seviyesi aralığı. Eğer ki bu aralık gelir ise gram altın tarafında bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilecek güzel bir alandır dedik. Çünkü bunu neye dayandırarak söyledik arkadaşlar? Bunu söylememizdeki dayanağımız ise bakın şuradaki kırmızı çizgi, mumların altında gördüğünüz şu kırmızı trend çizgisi gördüğünüz gibi. Bunu geçmişine aylık bazlı grafikte baktığımız zaman bu çizginin altında, gram altında kapanışlar olmamış arkadaşlar. Bakın olsa bile şurada bir olmuş fakat ne olmuş? Kalıcı olamamış ve tekrardan bu çizginin üstüne atıp yükseliş trendine gram altın devam etmiş. Yani böyle bu durumda da diyebiliriz ki şuradaki 942 950 aralığı gerçekten çok önemli bir aralık ve bu aralığın altında bir kapanış olmadıkça bu seviyeler gram altında bir alım seviyesi, yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla hala da bir alım seviyesi olarak denenebilecek alanlardır dedik ve bugün itibariyle orada da gene 950 bakın o trend çizgisine yaklaştık ve o trend çizgisine dokunup bakın çok net, anlatımımız da çok net, o video içerisindeki söylediğimiz konular da çok net. Burayı bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilen kişiler için şu an itibariyle bir 990 TL civarına doğru yaklaşmış gram altını görüyorsunuz. Ne kadar net bir şekilde alım fırsatı vermiş. Daha bu kadar net nasıl anlatılabilir bir video? Bu kadar net bir grafikte tam noktasal rakamlar nasıl verilebilir? Başka verebilen varsa gelin burada konuşalım. Biz kimse gibi demiyoruz arkadaşlar. Bakın piyasada şu fiyat gözüküyor, grafikte bu fiyat. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Sizin piyasada fiziki gördüğünüz fiyat içerisine işçilik katılmış altın maliyeti var. Kuyumcu arkadaşlar bunu çok iyi bilir. Tabii ki sanal ortam, yani banka üzerinden bu işlemleri alım satım yapanların içerisinde işçilik olmadığı için buradaki fiyatla serbest piyasa, kapalı çarşı piyasası arasındaki işçilik farkı gerçekten fiziki almak isteyenler için farklılık gösterebilir ve bu enflasyonist ortamda altının çok fazla düşeceğini söylemek de gerçekten hayalcilikten öteye geçmez. Ama hiçbir şey için düşmez diyemeyiz. Hiçbir şey için de yükselmez diyemeyiz. O yüzden verdiğimiz stop bölgeleri çok önemlidir. Verdiğimiz kritik destekler çok önemlidir. Bunları da bu kadar noktasal verebilen varsa yazın, ben de bileyim arkadaşlar. Açacağım ve izleyeceğim. Ben de sizlere o zaman diyeceğim ki evet, gerçekten bu kadar noktasal dönüş noktalarını verebilen, düşüş noktalarını verebilen bir analizci varmış diye bileyim. Evet. Şu an itibariyle bu videomuzu artık kapatalım. Gerçekten uzun olduğumu sizler de sıkılıyorsunuz. Ben hepinizi çok seviyorum.
Hepiniz Allah'a emanet olun. Şu an yorum yazan, güzel dileklerinde bulunan arkadaşlarımızın hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımızı beğenmeyi unutmaz. Katıl üyeliği tarafından da bizlere katkısını sunan tüm arkadaşlarımızın hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmamış, şu an yayını dışarıdan seyreden, izleyen, yayını paylaşan tüm arkadaşlarımızın hepsine de Allah razı olsun diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.